Pasinler'den çıktık. Şu an Erzurum'a doğru gidiyoruz. Gün batmak üzere. Gün batmadan orayı yakalamak zorundayız. Birazdan Ovaköy Sapağı gelecek. Bakın Kars Erzurum arasında. Kars'tan Sarıkamış'tan Pasinler'e geliyoruz. Pasinler'i geçtik. Daha az önce geçtik Pasinler'i. Ovaköy Sapağı'ndan gireceğiz. 2 kilometre bu ana yol, Tarihi İpek yolunda ilerliyoruz. 2 kilometre sonrasında Ovaköy 1 kilometre yola. Ovaköy'den 1 kilometre daha tarlala doğru ilerleyeceğiz. Ve günümüzden 3 sene önce, yani 2019 yılında kazısı yapılarak ortaya çıkarılan ilginç, gizli kalmış bir Selçuklu Sultan mezarının yanına gideceğiz. Alaaddin Keykubat'ın torunu, oğlu 2. Gıyasettin Keysürev'in küçük oğlu 2. Alaaddin Keykubat'ın kabrine ve bu kümbetin içerisinde 2. Gıyasettin Keysürev'in çok sevdiği eşi, o meşhur Gürcü Tamara Hatun'un da kabri var. Çok az kaldı. Ovaköy Sapağı'na geldik. Şimdi dönüyoruz buradan. Şimdi buradan döneceğiz. 1 kilometre sonra Ovaköy. Çok heyecanlıyım. Bugün Kazı Başkanı Muhammed Arslan Bey ile görüştüm. Muhammed Arslan Bey 3 sene evvel bu bölgenin kazısını yaptı. Bu kazı bittikten sonra da Ani şehir kazısına tayin edildi. Şu an Ani'yi kazıyor birkaç yıldır Muhammed Hocam. Evet, dönüyoruz bakın. Serbest abi. Serbest. Evet, Ovaköy önümüzde. Şimdi yaptığımız araç... Ben de ilk kez geliyorum bu arada buraya. İlk kez. Şimdi bu yoldan dümdüz gideceğiz. Köyü geçeceğiz. Köyü geçer geçmez 1 kilometre sonra sağda tarlanın içinde o kazı alanını görmüş olacağız. Hadi bakalım. Evet, hava gidiyor bu arada. Hava gitmeden görmemiz lazım. Bakın otobüsün içindeyiz. Kaptanımız burada bizi götürüyor, helal olsun. Grup burada, herkes çok heyecanlı. Herkes, Türkiye'de turizm adına bu kümbet kazısına giden ilk grup biziz. Evet, Ovaköy'e geldik. Hakikaten her yer ova ya. Burası Pasinler Ovası'nın devamı. Şimdi ben buraya ilk kez geliyorum. Uydudan baktım, araştırdım, yerini buldum. Kazı Başkanımız Muhammed Bey ile de görüştüm. Yani bu yolun sonunda, köyün bitiminde sağda, bize göre şu an sağda tarlanın içinde 2. Alaaddin Keykubat'la annesi Tamara'nın kabrinin bulunduğu yeri görmüş olacağız. Etrafında başka kabirler de var. Yol biraz problemli. Az önce yayını kapattım çünkü hakikaten sıkıntılı bir köy yolundan gidiyoruz. Sağ olsun Türkiye'nin en güzel kaptanları da bana denk geliyor var ya. Yani tarihi seviyorlar. Kapadokya'da da aynısı olmuştu. Orada da toprak yola girdi kaptan, sağ olsun. Ama sonrasında teşekkür ederiz. Aksaray valimiz hemen kümbet yolunu aynı hafta içinde yaptırdı. Şimdi herkes sağa baksın. Ben de bilmiyorum, ilk kez geliyorum. Kümbet burada sağda bir yerde olması lazım. Önümüze gelecek birazdan. Ama yıkık. Tabii kümbet yıkık, sadece temelleri var ve mezarlar gözüküyor içinde. Sesi açayım. Şimdi bulacağız. Bu yolda birazdan sağımıza gelecek. Göreceğiz onu. Şimdi bakın, yeri bilmiyoruz, bulmaya çalışacağız. Bir dakika, şu etrafı çevrili yer olabilir, evet. Etrafı çevrili telli bir yer var bakın. Galiba orası. Evet, mezar taşları gözüküyor, lahitler gözüküyor. Yuvarlak bir
yuvarlak çokgen bir kümbet temeli görmemiz lazım. Şöyle biraz otobüsün de ben ön camına yanaştım, böyle yapıştım. Buradan gün batarken çok güzel bir manzara var. Hayır, burası değil. Burası yeni mezarlık. Hayır, burası değil. Burası yeni mezarlık. Biraz daha gideceğiz. Abi bir dakika, burası. Evet, burası tamam. Evet, burası. Bak, ortasında kümbet var. Evet, burada. Hadi iniyoruz. Burası. Ben kümbeti görüyorum, bakın, yuvarlak. Orası, %100 orası. Evet, haydi buyurun. Evet, işte geldik. Ben hayatımda ilk kez geliyorum buraya. Sağ olsun Erzurum Kars turunda grubumuza da anlattım. Onlar da ilk günden beri heyecan içindeler. Burayı görmek istiyorlar. Dün bu bölgeyi kazan, şu anda Ani harabelerini kazan kazı başkanımız Muhammed Aslan Bey ile konuştuk. Muhammed Bey de çok memnun oldu. Yani normalde bir turist gruplar falan buralara gelmiyorlar. Sanıyorum burası bulunduğundan beri 3 yıl oldu. İlk gelen grup biziz buraya. Gelmek istedik. Burayı konuşmak istedik. Bu zatları yakından tanımak istedik. Şimdi sizinle beraber, grubumuzla beraber, hep beraber içeri gireceğiz. Burada Alaaddin Keykubat'ı, Köse Savaşı'nı kaybeden oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev'i, onun 3 yıl sonra ölümüyle taht kavgasına giren 3 oğlunu ve bu 3 oğlu içinde en küçük oğlu olan işte 2. Alaaddin Keykubat'ın kabrinin başındayız. Giriyoruz içeri. Evet. Şöyle gelin. Kümbetin başına kadar gidelim. Şuradan böyle kenardan. Evet, yer burası. Şükür hava kararmadan yetiştik. Şimdi sizinle hazırsanız bir Anadolu Selçuklu tarihi dersini bizzat konuyla alakalı zatların başında yapacağız. Şimdi akıllarınıza önce şu soru geliyor. Ya burası dağın başı. Pasinler nerede kaldı? Daha Erzurum'a çok var. Burası bir köy. Köyde böyle bir Selçuklu hükümdarının mezarının ne? İşte size önce bu sorunun cevabını vereceğim. Ama verirken de olayı Köse Dağı Savaşı'na götürmek zorundayım. Alaaddin Keykubat, Anadolu Selçuklu'nun büyük hükümdarı. Bütün bir Anadolu'yu ele geçirmiş. O günlerde Gürcistan'a doğru da sefere geçmiş. Gürcistan kralı Anadolu Selçuklu'yla baş edemeyeceğini biliyor. Yenilecek. Bu nedenle savaşmamak için ne yapıyor? Kızını veriyor. Kızı Gürcü Tamara Hatun'u Alaaddin Keykubat'ın oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev'le nişanlıyor. Ve bu sebeple Selçuklarla Gürcüler savaşmayı durduruyorlar. Tabi bu arada bu anlaşmalar iyi, çünkü Moğollar gelmek üzere. Bir yandan Moğollar geliyor. Herkes tedirgin. Tam Moğollar kapıya dayandığında Alaaddin Keykubat Kayseri'de aniden ölüyor. Yerine oğlu, bize göre basiretsiz bir sultan olan 2. Gıyasettin Keyhüsrev geçiyor. 1243 Köse Dağı Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Moğollara yeniliyor, Baycun Oyan'a. Selçuklu ordusu dağılıyor. 2. Gıyasettin Alanya'ya kaçıyor. 3 sene sonra 1246'da ölüyor. O ölünce geride 3 tane hanım, her eşinden bir tane erkek çocuk bırakıyor. 11 yaşındaki 2. İzzettin Keykavus, 9 yaşındaki 4. Kılıç Arslan ve 7 yaşındaki 2. Alaaddin Keykubat. Yani bu kümbette şu an burada metfun bulunan kişi. Yani 3 oğul. Tabii 3 oğul bırakınca bir anda o sıkıntılı ortamda her şehzadenin yanında bir tane atabey var, Selçuklu atabeyi. Atabeyler devreye girip bunlara bağımsızlıklarını ilan ettirip devlet bir anda 3 parçaya bölünüyor. Böyle bir durum. İşte o günlerde Göyük Han var. Moğol yöneticisi Göyük Han. Tahta geçme töreni var. Bu vesileyle bu 3 kardeşten ortancası Kılıç Arslan, 4. Kılıç Arslan Güyük'e gönderiliyor, Moğolistan'a. Göyük Han'ın yanındaki tavırları çok seviliyor. Moğollar diyorlar ki biz seni Selçuklu hükümdarı tanıyoruz. Bir abisi bir de küçük kardeşi var. Ne olacak? Bu kez birbirlerine giriyorlar. İç savaş çıkacak. Bugün Konya'da metfun bulunan Büyük Selçuklu veziri Emir Karatay. Emir Karatay devreye giriyor. Bakın ben bundan 4-5 ay evvel, tam yaz sonuydu, kalktım Akşehir'in Altuntaş köyüne gittim. Bu olayın bulunduğu tam yeri öğrenmek için. Altuntaş'taki köydeki amcalarla konuştum.
Dedim 800 sene evvel köy burası mıydı? Hayır dediler, şu ilerisiydi dediler. Biz sonra buraya göç ettik. Oraya gittik. Emir Karatay gidiyor, bu 3 tane şehzadeyi topluyor. Akşehir'in Altuntaş köyünde 11 yaşındaki İzzettin Keykubat, 9 yaşındaki Kılıç'la 7 yaşındaki 2. Alaaddin'i oturtuyor. Üçlü bir hükümdarlık kuruyor. Sen abi olarak hükümdar olacaksın, siz de onun naibisiniz diyor. Müthiş bir akıl. Ve böylece savaş olmadan, Selçuklu birbirine düşmeden bir bütün olarak kalıyor. Bu şekilde üçlü konsürsiyumla devleti kaç yıl yönetiyorlar? Sadece 5 sene. 5 senenin sonunda nerede? Moğol yönetimi değişiyor. Moğol yönetimde büyük bir kurultay kuruluyor. O kurultaya kim gidecek? O üçlü konsürsiyumdaki en üstte bulunan İzzettin Keykavus gidecek. Tam o yola çıkıyor, gidecek iken yol ne? Konya'dan Erzurum'a geleceksin. Erzurum'dan Moğolistan'a gideceksin. Konya'dan çıkıyor. Daha yolun yarısındayken bir ölüm haberi duyuyor. Emir Karatay ölmüş. Emir Karatay'ın ölüm haberini duyunca abi ve sultan olan İzzettin Keykavus, 2. İzzettin, ben gitmem diyor. En küçük kardeşi 2. Alaaddin Keykubat'a, ki o günlerde artık yıllar geçmiş, rivayetlere göre onun da yaşı 14-15'i bulmuş. Diyor ki sen git diyor. Ve o gidiyor. Tabi bu çocuk annesiyle beraber yola çıkıyor. Annesi de Gürcü Tamara Hatun. Yola çıkıyor. Erzurum'a geliyor. Bütün kaynaklar Erzurum civarında öldü diye anlatıyor. O yolculukta Erzurum-Kars arası bir yerde konaklıyorlar. O akşam yemek yiyor. Hepimiz yiyoruz. Yemeği yiyor. Çadırında yatıyor. Sabah ölü bulunuyor. Ölü bulunduktan sonra o civara defnediliyor. Bakın bu anlattığım tarih 1250'ler. Yani o günden sonra mezarı nerede hiç kimse bilmiyordu. Net bir şey söyleyememişti. 2019 yılında, yani 3 sene evvel burası kazıldı ve üzerinde isminin bulunduğu lahit çıktı. Ha, öncesi var. Bundan 15 sene evvel define avcıları buranın kokusunu alıyorlar. Kendilerine göre Müslüman mezar, burada bir şey olmaz ama vardır diye buraya kepçe sokuyorlar. Kepçe. Burada kepçeyle arama yapıyorlar. Tabii sonra jandarma basıyor, yakalanıyorlar falan. 3 sene evvel Muhammed Arslan Bey, kazı başkanımız, hani de şu an, kendisinin doktora tezi Selçuklu dini yapıları. O dini yapıları incelerken burayı da incelemiş. Hatta buraya zamanında İbrahim Hakkı Konyalı gelmiş. Konyalı burayı çalışmış, buralara bakmış, etmiş. Hatta lahit o zaman dışarıdaymış. Lahit'in üzerindeki Alaaddin'i okumuş ama onun Sultan Alaaddin olabileceğini hiç düşünmemiş. Herhalde bu bölgedeki bir Saltuklu Bey'i Alaaddin falan demiş. Dosyayı kapatmış öyle İbrahim Hakkı Konyalı. Ama Muhammed Bey bu işin peşini bırakmadı. Gerekli izinleri aldı, etti. Ve 2019 yılında 3 sene evvel kazı başladı. Burası açıldı. Aynen bakın, burada ne görüyorsunuz? Burada dairevi bir kripta görüyoruz. Şu an gördüğümüz kısım kripta. Kriptanın üstünde çokgen bir gövde olmalıydı. Yıkılmış. Tamamen toprağın altında. Kriptaya girdiler. Kriptanın içinde tuğlalarla örülü odalar çıktı. Mezarlar çıktı. Cenazelerin kemikleri çıktı. Ve burada 15 yaşlarında burada ölen, büyük bir ihtimalle suikastla öldürüldü. Ben size söyleyeyim. Çünkü Moğol Han'ın yanına gitseydi bu genç, Han onu imparator ilan edecekti. Belki Selçuklular kendi aralarına bir şekilde onu suikastla öldürmüş olabilirler bu çocuğu. Yani Sultan II. Alaaddin Keykubat. Büyük Alaaddin Keykubat'ın özbeöz torunu. Ve buraya defnediliyor. Bu bölgeye. Demek ki burası önemsenince sonradan bu bölgeden gelen geçen herkes biz de onun yanında yakında defnedelim diye burası çok kıymetli bir defin alanına dönüşüyor. Yani burada bir yerleşim olmadığı halde sırf buraya o gömüldüğü için, bir sultan kümbeti yapıldığı için Muhammed Beyler kazı sırasında burada lahit buldular. Lahitin üzerinde Galip Sultan Alaaddin yazıyor. Galip Sultan Alaaddin. Net. Yani Muhammed Bey bana aynen şunu dedi. Hocam bence %99 II. Alaaddin Keykubat'ın mezarı dedi. Ve ilginç bir şey daha oldu. Kazıda o 15 yaşındaki çocuğun yanında bir kadın cenazesi bulundu. Annesi Gürcü Tamara Hatun. Tamara Hatun 2. Gıyasettin Keyhüsrev ile evlendiğinde Hristiyan. Biliyorsunuz bir Müslüman erkek bir Hristiyan kadınla evlenebiliyor, gayrimüslim bir kadınla. Fakat daha sonra Gürcü Tamara Hatun, işte kocası öldükten sonra, oğlu öldürüldükten sonra bu kez Anadolu'da çok güçlü bir vezirle evleniyor. Muhyiddin Pervane ile evleniyor. Evlendikten sonra bazı kaynaklar
Müslüman ol, yani kesin Müslüman zaten de bu evlilikten sonra Müslüman ol diyorlar. Tamara Hatun sonra Konya'ya geliyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin talebesi oluyor. Ve Eflaki vardır. Mevlana'nın dönemini bilen, onun hayatını en doğru yazan Eflaki bu Gürcü Tamara Hatun'dan çok yerde bahseder. Mürit oluyor. Hatta bu Köseda Savaşı olduğunda Gürcü Tamara Hatun kayınvalidesiyle beraber o gün Kozan, Sis'teki Ermenilere sığınıyorlar o engamede. Tamara Hatun'un kayınvalidesi kim oluyor siz söyleyin. Soğukta iyi çalışır diyorlar. Şu an nasıl soğuk biliyor musunuz? Ellerimiz donuyor yani. Şimdi Gürcü Tamara Hatun'un kocası 2. Gıyasettin Keyhüsrev. 2. Gıyasettin babası Alaaddin Keykubat olunca kayınvalide kim oluyor? Alaaddin Keykubat'ın karısı bugün Kayseri'de metfun bulunan Mahperi Hunat. Kayınvalide gelin onlar. Kayınvalide Mahperi Hatun gelin de burada. Gelin hanım emrak vaki olup öleceği zaman beni oğlumun yanına defnedin diyor. Her anne aynısını yapardı. Ve burada garip yatıyor çünkü. Dağın başı baksanıza incin top atıyor. Ve getiriyorlar Gürcü Tamara Hatun'u ve buraya defnediyorlar. Müslüman olan bir kadın ve oğluyla burada yan yana metfunlar. 3 sene evvel kazı ekibi kemiklerini götürdüler Ankara'ya. Konya'daki Alaaddin Keykubat'ın kemiklerinin DNA'sı alındı. Elimizde var. Buradaki DNA'lar da alınıp karşılaştırılıp %99 dediğimiz şeyi %100 yapacaktık. Ben dün Muhammed Bey ile görüştüm. Hocam araya pandemi girdi. Pandemiden dolayı bu konuyu biraz aksadı. Ama bugün yarın neticeyi bekliyoruz dediler. Neticelendiğinde İnşallah hakikat bu kez %100 ortaya çıkacak. Ama biz biliyor ve inanıyoruz ki bu kadar anlatılan şeyin ışığında Alaaddin Keykubat'ın küçük torunu 2. Gıyasettin'in küçük oğlu 15 yaşlarında burada vefat eden 2. Alaaddin ile annesi Gürşah Hatun burada metfunlar. Ruhlar için El Fatiha.